Herkese merhaba, ben Zeynep. Hopsever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane kare motiften çok güzel bir tavuk anahtarlık yapımını anlatacağım. Gerçekten çok kolay yapımı. Hediye olarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok eğlenceli yapımı olan bu model çocuklarınız da çok sevecektir. Çanta süsü olarak, valiz süsü olarak, yine aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Malzemelerimizle başlayalım. Koton iplikler kullanıyorum. Farklı ipliklerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak 2.20 mm bir tığ kullanıyorum. Yine elinizde olan bir tığ da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde elyaf, boncuk elyaf kullanacağız arkadaşlar. Bunun yerine pamuk ya da arta kalan kumaş iplikler de olabilir. Bir tane aparat, anahtarlık aparatı. Şu şekilde oynar göz kullanıyorum. Sizler bunun yerine boncuk da kullanabilirsiniz ya da işleme de yapabilirsiniz. Yani göz olarak işleyebilirsiniz. Yine sıvı bir yapıştırıcı kullanacağız. Hadi başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Kare motif yapımını gösteriyorum şimdi. İpimi 1, 2, 3 ve 4 zincirle kapatıyorum. Bu şekilde elimden çıkartacağım şimdi ipliği. Orta kısımda tığıma bir kere doladım. İlmek yükselterek ikili trabzan yapıyorum. Sihirli halka zor geliyorsa zincirle de yapabilirsiniz bunu. Arada bir tane zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde aralarda bir tane zincir olacak şekilde başlangıçtaki zincirimizi de dahil ederek 12 tane trabzan olana kadar yapalım. 12 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir yapıyorum. Şuradaki ipi çekeceğiz arkadaşlar ve sıkıca kapatıyoruz. Başlangıçta yapmış olduğumuz zincire batarak ilmek kaydırıyorum ve bir tane zincir yapıp ipimi kesiyorum. Bu ipi de yine şöyle biraz alttan yürüteceğim. Bir tane de zincir böyle düğüm atalım. Ve yine alttan gizleyerek keselim. Bir diğer rengimizle devam edeceğiz. Zincir boşluklarını kullanarak yeni rengimizi devam ediyoruz başlatmaya. Şöyle ipimi arkadan öne aldım. Şu küçük ipi de öne alıyorum. Ve burada 3 tane zincir yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu ipi biraz da sıkıştıralım. Tığıma bir kere doladım. Aynı boşluk içerisinden ilmek çıkartıyorum. 2 tane ilmeği çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmeğim bekliyor. Aynı şekilde tekrar ipimi doladım. İlmek yükselttim. 2 tane ilmeği çıkarttım. 3 tane ilmeğim bekliyor. Şimdi üçünü tek seferde çıkartıyorum. 1, 2 tane zincir yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Şimdi yan boşluğa ilerliyorum. Burada da bir tane yarım trabzan yaptım. Tığımda 2 ilmeğim bekliyor. Aynı şekilde bir yarım trabzan daha yapalım. Yani 2 ilmeği çıkartıyorum. Diğerleri duruyor. Şimdi devam ediyorum. Bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 2 ilmeği çıkarttım ve tığımda 4 tane ilmek bekliyor. Hepsini tek seferde çıkartarak 2 zincir. Şimdi yan tarafa geçtiğimde yine aynı şekilde şu ipi de şu tarafa alalım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda bekleyen 4 ilmeği tek seferde çıkartıyorum. 2 tane zincir. Ve bunu tüm boşluklarda devam ettiriyorum. 3 tane yarım trabzan, aralarda 2 zincir olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Başlangıç noktama kadar devam ettim. Yine 2 tane zincir yaparak şuradaki zincirimden sonraki trabzanın üstündeki ilmekten
ilmek kaydırmayla bir zincir yaparak ipimi kesiyorum. Burada gruplarımızın sayısı 12. 12 tane boşluğumuz vardı. 12 tane şuradaki trabzan gruplarımızı yapmış olduk. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi iki zincir boşluklarımızı kullanarak yine ipimizi ekliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. Burada tığıma 2 kere ilmek doluyorum ve aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 adımda çıkıyorum, ikişer ikişer. Yine 2 kere doladım. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe oluşturarak başlayacağımız için burayı bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi arada zincir olmaksızın tığıma bir kere doladım ve ilk boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kere dolayıp ikişer ikişer çıkartıyorum. Yine arada zincir olmaksızın tığıma ipimi doladım. Yandaki boşluğa şu ipi de şu tarafa alarak arada yok ediyorum. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi köşe oluşturacağım için tığıma 2 kere doladım ve buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, yine aynı boşlukta 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, ikinci köşemizi de oluşturduk. Şimdi yan boşlukta 3 tane ikili trabzan, bir sonraki boşlukta 3 tane ikili trabzan ve tekrar köşe olacağı için 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz ve bu göstermiş olduğum şekilde motifimizi tamamlıyoruz. 4 tane köşe olacak arkadaşlar. Başlangıç noktama kadar geldim. 4 tane köşemi tamamladım. Aralarda da 2 tane üçlü trabzan gruplarımız oldu. Şimdi buradaki zincire batıyorum ve ilmek kaydırarak sıramı tamamlıyorum. Bir sırada sık iğne sırası gideceğimiz için olduğum noktada bir tane zincir yapıyorum ve yine olduğum noktada bir tane sık iğne yaparak sıramı başlatıyorum. Şimdi trabzanlarımızın tepesinde bir tane sık iğne yapalım. Köşe boşluğunun dönüşünde 3 tane sık iğne ve şimdi gördüğümüz tüm sık iğnelerin tepesinde birer tane sık iğne, yine köşe boşluklarında 3 sık iğne olacak şekilde tam bir tur devam ediyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, başlangıç noktama kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada ipimizi kesip temiz bir kapanış yapacağız arkadaşlar. Hemen onun için ipimi bir miktar uzatıp kesiyorum. Şimdi yapmış olduğum şuradaki ilk sık iğnenin tepesinden şöyle her iki ilmeği de alacak şekilde ipimi arkadan öne geçiriyorum. Ve şuradaki son ilmeğin arka gözünden batarak buradaki ipi arkaya itiyorum. Bu şekilde kapanışı sağladım. Şimdi burada çok sıktırmadan, yani şuradaki formu bozmadan
şuradaki herhangi bir yerden batarak ipime bir düğüm yapıyorum ki açılmasın. Bakın temiz bir kapanışımız oldu. Şimdi ipimizi bir miktar gizledikten sonra kesebiliriz. Evet. İlk kare motifimiz hazır. Birinci motifimizi bitirdikten sonra aynı motifin bir tanesini daha yapıyoruz. Fakat şurada bu ipi bağlamadan ben biraz uzun bir pay bırakarak ipimi kestim arkadaşlar. Çünkü burayı dikiş yaparken kullanacağız. Bu şekilde 2 tane kare motifimizi yaptıysak şimdi diğer aşamasına geçelim. Buradaki ipimi de şöyle çıkartarak bir öncesinde yaptığım gibi kapatacağım arkadaşlar. Sadece düğüm atmadan bu ipi kullanarak dikmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi ipimizi, iğnemizi ayarlayalım. İpimi de hazırladım, iğnemi hazırladım. Şimdi bu yüzü bana bakacak. Bakın ipim arkada, temiz yüzü burada, ters yüzü burada. Bunun da ters yüzü burada. Yani temiz yüzleri dışa bakacak arkadaşlar. Şu şekilde karşılıklı yerleştireceğiz. Ben şimdi buradaki ilk trabzanın tepesinden ipimi öne alıyorum. Dikiş işlemimi bu şekilde başlatacağım. Burada da bu trabzanın tam tepesinden başlayacağım ki karşılıklı denk gelmesi için. Şu şekilde. Bakın şu trabzanın tepesi. O yüzden ben şuradan şöyle karşılıklı dikeceğim. Bakın şöyle burayı başlatalım. Normal dikiş yapar gibi trabzanların karşılıklı gelmesine özen göstererek dikişimizi yapalım. Yine köşelerde denk gelmeli. Zaten trabzanlarımız eşit sayıda olduğu için düzgün bir dikiş elde edeceğiz. Şimdi bakın köşeye kadar diktim. Şu noktaya kadar geldim. Ben bunu 1 ve 2 kenarda, yani tam şu köşe noktasına gelene kadar devam ettireceğim. Dikip geliyorum arkadaşlar. Bu iki kenarı köşeye kadar dikelim. Evet, ben dikmeyi tamamladım. Nereden başlamıştık? Hemen şöyle göstereyim. Bu kenarda köşeye kadar yarım bir dikiş yaptık. Sadece şu kısımdan başladık biliyorsunuz. Burasının tamamını diktik ve ikinci kenarda tamamını diktik. Şöyle dikişimi, yani şu şekilde. 2 tane tam kenar, bir tane de başlangıç kenarımızda dikiş var ve ipim şu noktada. Bakın bu noktada dikiş ipim. Şimdi katlayacağım. Nereden başlıyorum katlamaya? Bu küçük yarım bir kenarda dikiş yaptığım kısım bana bakacak şekilde. Şu an motifimi bu şekilde katlayacağım. Ve dikişimi şu kısmı tamamen dikerek devam ettireceğim. İpim burada olduğu için ben şimdi ipimi şöyle iç kısma alacağım arkadaşlar, bakın. Kopartmak istemediğim için şu kısımdan çıkartacağım. Ve şurayı şöyle katlı tutarak şöyle dikmeye başlayacağım.
Eğer size zor geliyorsa ipi kopartarak da tabii ki yapabilirsiniz. Ben bir daha ip kopartmak istemediğim için bu şekilde dikmeyi tercih ettim. Yine karşılıklı gelecek şekilde yapmaya özen gösterirseniz daha muntazam duracaktır. Görmeniz için şöyle tutarak dikmeye çalışıyorum. Sizler daha rahat dikeceksinizdir eminim. Tam şu ortadan da alıp şu uç kısmından da alıp burayı tamamladık. Şimdi yine şuradan alacağım. Şunu da köşeden yine alıp dikmeye devam ettireceğim. Evet, uç kısma kadar burayı da diktim. Şimdi ne yapıyorum? Benim şu kısma geri gelmem gerekiyor ve buradan da son dikiş yapmam gerekiyor. O yüzden şöyle tekrar şu noktadan çıkmak istiyorum. Bakın şöyle. Evet, bu noktadan çıkarttım. Şimdi elyafımızı içine dolduralım. Evet, elyafı yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken yine bu kenarı da dikerek tamamen tamamlamak arkadaşlar. Şu noktaya kadar dikelim. Evet, dikişimi tamamladım. Şu noktaya kadar geldim. Burada başlangıcımı yapmıştım zaten. Bitmiş oldu. Bunu tekrar kullanacağım için ipimi ve iğnemi çıkartmıyorum arkadaşlar. Şöyle kalsın. Şimdi tavuğumuzun ibik kısmını yapmalıyız. Onun için şöyle kırmızı renk kullanacağım. Tığım da kırmızı olduğu için burada pek göstermeyeceğini düşündüğüm için aynı milimde yine farklı bir tığ kullanacağım ki daha iyi görün. Yani renk sorunu yaşamayın diye. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şöyle ikinci trabzanımın, şöyle ipimin olduğu bittiğim yerdeyim. Bakın şurası zincir. Birinci, ikinci trabzan. Şurada 3 tane trabzanımız var. Zincir. Yanındaki trabzanın şöyle, bakın şöyle tepesinden kırmızı ipimi ekliyorum. Üç tane zincire tamamladım. Tığıma bir kere doladım. Şimdi yanındakine batıyorum. Şöyle yana hemen buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir yapıyorum. Şimdi dibine batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İlk ibiğimiz oluştu. Şimdi yana geçiyorum. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. Şu ipi artık bırakacağım. Bakın tığıma doladım. Şöyle yanından hemen batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir yapıyorum ve kaydırma yapıyorum. Ve şu tepe noktasına kadar geldim. Şimdi yine yana kaydırma yapacağım. 3 zincir. Toplamda bu şekilde 4 tane ibik yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yana ikili trabzan, 2 zincir, dibine kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir tane daha kaydırma yaparak son ibiği yapmak için 3 zincir yaptım. Şöyle hemen yana ikili trabzan, 2 zincir ve kaydırma yaparak burayı tamamlıyorum. Bir tane de zincir yapayım. Şöyle 2 tanesi şöyle arkada kaldı, 2 tanesi önde kaldı şeklinde 4'e tamamladım. Şimdi bunu keselim. Gagasını yapalım.
Bu ipleri de şöyle içine çektireceğiz arkadaşlar ki temiz olacak. Onları daha sonra temizleyeceğiz. Şimdi ben turuncu rengimle devam ediyorum. Yapmış olduğum şuradaki son kısımdan yine batacağım tığımı. Hemen bakın burada 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum da. Tığıma bir kere doladım. Yana geçtim. Yanda da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 1, 2 tane zincir yapıyorum. Şu kısımdan alıp şöyle kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Ve aynı dibine batıp kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir yapıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın ibik şeklinde oldu. Pardon, gaga şeklinde oldu. Bunu da yine arkada temizleyeceğiz. Şimdi kırmızı ipimi tekrar alacağım. Evet, son kez şurada küçük bir ibik daha yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle zincirimi 3'e tamamladım. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıp yine dibine kayma yaparak kayma dikişiyle sabitledim ve bir zincir yapıp bunu da kesiyorum. Yine bunu arka kısımda gizleyeceğiz arkadaşlar ve o şekilde temizleyeceğiz iplerimizi. Şöyle bakarsanız gayet güzel oldu. İbiklerimiz burada 4 tane. Burada güzel bir gaga oluşturduk. Son kez bir tane daha ibik yaptık. Şimdi şurada kalan ipimi aparatı dikmek için kullanacağım. Hemen şöyle bakın bu kısımda şuradan dikeceğim zaten. Bunu sağlamlaştıracağım. Şu arkadaki ipleri temizleyeceğim ve yapacağımız şu gözleri de arkadaşlar şu kısımlara yapıştırıcıyla, sıvı yapıştırıcımla yapıştıracağım ve tamamlanmış olacak. Şöyle arka kısmında da bir tane de şu kısımda yapıştıracağım yine göz. Şimdi tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Model anlatımını bitirmiş oluruz. Evet, tatlı tavuk anahtarlığımız hazır şu şekilde. Gözlerini de yapıştırdım arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce kanalımda sizin için anlattığım birçok farklı anahtarlık modelini buradaki kartlara koyacağım. Bakarsınız, farklı çalışmalarım da var. Eminim hoşunuza gidecektir. Yine kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerime de lütfen göz atın. Çok fazla kategoride örgü modeline sahip bir kanalım. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.